Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni güncelleme ile iPad A16'nın hangi grafik ayarlarında hangi FPS'i verdiğini ve aynı şekilde kasma donması olduğunu veya olmadığını konuşacağız beraber. Evet arkadaşlar, PUBG Mobile 4.0 güncellemesiyle iPad A16 süper akıcı, sonra efendim akıcı, dengeli, HD, HDR olmak üzere tüm grafik ayarlarında 60 FPS desteği geldi. Ki olması lazım bir şeydi bu, çünkü işlemcisi kendinden önceki birçok cihazdan daha iyi olmasına rağmen, örneğin iPad 9. nesil, iPad 10. nesilden daha iyi olmasına rağmen sadece akıcı ve dengeli de 60 FPS veriyordu. Halbuki diğer cihazlarda HD ve HDR'da da 60 FPS desteği ve canlı bir ekran deneyimi vardı. Üstüne bu cihazımızda canlı bir ekran deneyimi de yoktu. Yani ekranı biraz bulanık gibi bir şeydi. Herkes bundan şikayet ediyordu ki bu cihazla ilgili bir şey değildi açıkçası. Oyunla ilgili tamamen. Sonra efendim bunu da düzelttiler. Yani şu an Mini 7'den mi oynuyorum, iPad A16'dan mı oynuyorum hiçbir şekilde fark edemiyorum. O kadar iyi hale geldi. Yani grafik ayarlarını söylüyorum size. Süper akıcı 60 FPS, akıcı 60 FPS, dengeli 60 FPS, HD ve HDR 60 FPS, Ultra HD de bütün cihazlar gibi 45 FPS destekliyor, tamam mı? Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Kasma donma var mı? Isı sıcaklığı nasıl? Şimdi her cihaz gibi bu tablet de ısınır. Bütün cihazlar ısınır. Önemli olan ısındıktan sonra yüksek yük altında, o stres altında cihazın kasıp kasmaması, FPS düşüşü, stabilite gibi sorunlar. Bunlar iOS cihazlarda neredeyse hiç yok arkadaşlar. Özellikle tabletlerde stabilite çok ön planda, PUBG Mobile tarafında, iOS cihazlarda. Bunu bir söyleyeyim yani size. Örneğin başka bir Android cihazda 90 FPS veya 120 FPS veren bir cihaz, tablet olur, telefon olur, hiç fark etmez. Isındığı zaman rank maçında özellikle veya birkaç el attıktan sonra o FPS düşüşü aşağı doğru iner ve size bir stabilite sunmaz. Defalarca bunu yaşadık ve beraber kullandık. Testlerini de yaptık. Oynatma listelerimden bütün detaylı videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tür faydalı içecekleri üretmeye çalışırım. Hem kendim için hem sizin için. Devam edelim arkadaşlar. Isınması nasıl? Isınması normal oda ortamını alıyor. Yani şöyle, oynadığınız ortam serinse cihazınız da serindir arkadaşlar. Sıcak bir odada oynuyorsanız cihazınız da sıcak olur. Üstüne zaten oyun oynuyor. İşlem yapıyor. Devamlı bir şeyler yapıyor arka planda. Yani normal serin bir odada oynuyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ayrıca ısındığı zaman da kasma donma yapmaz. Ama yine de sıcak odada veya ısı veren bir cihazda oynamak, o oyun hissiyatı kötü bir şey, biliyorum. Güzel değil. Daha serin bir cihazda, daha yapış yapış parmaklarımızın olmadığı bir cihazda oynamak gerçekten daha güzel bir şey diye düşünüyorum. Tabii çok basit. Odanızda klima vesaire bir şey yoksa ben çok öneriyorum herkese. Küçük bir masaüstü fan alın. Yani bakın, şey demiyorum bu arada. Soğutucu fan demiyorum. Masaüstü fan. Hem size üfleyecek küçük bir tane, hem tabletinizi arkasına üfleyecek. Parmaklarınız yapış yapış olmayacak. Çok basit ve ucuz bir yöntem. Haberiniz olsun. Ki zaten ısındığı zaman da kasmıyor ama gerek yok. Ben hangi ayarlarda oynuyorum arkadaşlar? Ben değişiyor. Bazen takipçilerimin kararına göre oynuyorum. Bazen abi HD'de oyna, HDR'da oyna. Ama genelde akıcıda oynuyorum. Daha performanslı olması için. HD ve HDR aldığınızda bir grafik ve akış karmaşası söz konusu olabilir. Orada performans kaybı yaşamak istemiyorum. Tabi FPS düşmüyor ama ben normalde akıcıda oynuyorum. Süper akıcıyla da oynamıyorum bu arada. Süper akıcı yeni geldi biliyorsunuz. Desteklemeyen cihazlarda 60 FPS'i açtı çoğu cihazda. Bizde zaten destekliyordu. Gerek yoktu ama geldi. Onu da kullanabilirsiniz ama ben akıcıda oynuyorum. Zaten hiçbir sıkıntı yaşamadığım için süper akıcıya geçmenin bir mantığı da yok açıkçası. Şimdi arkadaşlar, cihaz güncel olarak iPad 11 A16 128 GB modeli şu an Trendyol'da satılıyor. Satıcısı da güvenli MediaMarkt. Oradan alabilirsiniz. 15.800 şu an piyasadaki en ucuz fiyat bu arada. Bence kaçırmayın mavi rengini. Yani bu videoyu izlediğiniz bugün itibariyle satın alabilirsiniz. Taksitli alabilirsiniz. Bütçeniz yetmiyorsa kafanıza göre. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi 15K bir cihaz var elimizde. Normalde değil 15K, ben 25-30K'ya bile kasmayan cihaz bilmiyorum yani. Hepsi kasıyor bu arada. Android olsun, iOS'un çok ısınan tarafı olsun. Ama bu cihazda tuhaf bir şey var yani. Böyle ucuz ve fiyat performans bir şey bulduğum zaman da sizinle paylaşmadan olmaz. Çünkü ben yarın öbür gün farklı bir cihaza geçebilirim. iPad Pro'ya geçebilirim. Farklı bir şey geçebilirim. Ama size de kötü cihaz aldırtmak istemiyorum. Onun için 15K'ya kasmayan bir cihaz bence çok da böyle şey yapmamak lazım. Birisi mesela örneğin geliyor yorumlarda. Abi işte lamine ekran falan diyor. Ekranı yamuluyor diyor. Ay abi, teknolojik bir cihaz yani. Yamulma nasıl oldu? Yamulma, ben üzerine oturur ne bileyim bir şey bastırırım, sert bir şeyle bir cisim çarpar. Kırılır bir şey olur. Anca böyle yamulur falan bir şey olur. Yani kendi kendine bir cihaz nasıl yamulur, ben anlamıyorum. Bunları bir geçin arkadaşlar. Zaten son güncellemeyle tek sorun bana göre şeydi bu arada. Bakın, şey değildi. HD ve HDR'da 60 FPS gelmesi değildi kesinlikle. Ben bunu istemiyordum zaten. Ben akıcı veya dengeli de oynuyorum. HD ve HDR'da adam göremiyorum ki. O kadar çok detay var ki, o kadar renkli ki, canlı ki. Ben daha çok rank maçları attığım zaman benim için o yakın fight önemli. Bir anda yakın fight'a girdiğimde ya da uzaktaki adamı göremediğimde sıkıntı yaşıyorum. Benim için tek sorun cihazın biraz bulanık olmasıydı. Çünkü ben Mini 7 de kullandım biliyorsunuz. 9. nesil kullandım. Mini 7 kullandım. Poco falan kullandım. Çok kullandım. Android'de de çok kullandım. Tek
tek sorun ekranı biraz canlı değil. Yani ekranı böyle şeydi, nasıl diyeyim, keskinliği olmayan bir yapısı vardı. Böyle bazen TikTok'ta mesela videoları görürsünüz değil mi? Böyle bazı videolar keskindir, çok güzeldir böyle. Bütün detaylar canlıdır. Bazıları ise keskinlik yoktur, çok daha yumuşaktır. Bu bayağı yumuşaktı böyle. İnanılmaz derecede yumuşaktı ve rahatsız oluyordum açıkçası bu yumuşaklıktan. Yeni güncellemeyle bunu düzelttiler. Yani şöyle diyorum, Mini 7 ile mi oynuyorum, iPad A16 ile mi oynuyorum fark edemiyorum artık, o derece keskinliği artı. Hiçbir sorunu yok. Zaten kış geldi bu arada. Asla da sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum sıcaklık konusunda. Ki zaten her cihaz ısınır. Önemli olan onu serinletmek. Hafif bir fanla veya bir şeyle veya odanızdaki klimayla, her neyse. 16K'ya 15.5K'ya kasmayan bir cihaz, tek cihaz gösterseler bunu derim. Başka da cihaz yok yani, açıkçası yalan yok. Muhakkak kasar. Kasmayan cihaz minimum 30.000'den başlıyor. Ben size şöyle diyeyim yani. Bu şekilde anlayın siz. Pil konusunda da evet bir şeyler söylemek istiyorum. Pili iyi arkadaşlar. Koskoca tablet, yani telefonundan kat daha iyi. En az 3-4 kat daha iyi. Yani tabletlerde pil konusunda takılmayın. Hangi marka olursa olsun alın geçin yani, beğeniyorsanız. Performansından memnunsanız. Hepsinin pili neredeyse birbirine yakın seviyede iyi. Kamerası da iyi bu arada. 4K falan çekiyor. Çok iyi. Apple zaten kameraya önem veriyor. Yani kamerayı da önemseyen birisiyseniz kesinlikle almanız lazım. Ders için vesaire çalıştıramayacağı uygulama yok. Ben size diyeyim, çalıştıramayacağı edit programı yok. Hepsini açar. Bütün editlerinizi de gayet iyi yaparsınız. 128 GB bana yetiyor. Size yetmeyebilir ama bana yetiyor. Çünkü 256 GB'lısı hemen bir bakalım sizin için. Evet, 256 GB'ı 21.000. 512 GB'lı ise 27.000 falan. Tabii ki 512 alın demem yani size. 256 GB 21.000. Gerek yok. Onun yerine 21.000. O zaman ben giderim farklı bir cihaz alırım. Mini 7 alırım mesela. Daha kompakt, daha iyi. Ama 128 GB idealdir ya. Editlerinizi yapın, sonra videolarınızı silin. Güzel bir şey. Bu cihaz tamamen fiyat performans bütçesi olmayan insanlar içindir. Haberiniz olsun. Yani şöyle 40-50K'daki adam gelip burada cihazı kötülemesin lütfen. Çünkü kasmayan cihaz yok. 30.000'den aşağı kasmayan cihaz yok. Bir tane cihaz buldum. Bunu da takipçilerimle paylaşıyorum. Okeysiniz. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Tabii ki gameplay video devam edecek. Siz devamını da izleyin. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, size iyi seyirler. İşte bu yüzden Groza'ya güvenmiyorum. AKM olsa çoktan gömmüştü onu. Neyse AKM alalım o zaman. Bot. Yani olabilir. 27.000 TL ama ben 27.000'e çıkarsam kendime mis gibi ikinci el bir iPad Pro alırım. Neden kaçtım? Çok mantıklı bir açıklaması var ve iyi izleyin. Güle güle reis, eline sağlık. Küfür etme bak. Hatanı telafi et. Eline sağlık kardeşim. Eyvallah adamsın. Eline sağlık kral ya. Ben başkasına küfrettim diye mesaj geldi. Bot Evet. istiyorlar. Hadi bay bay. Sen naneyi yemedin mi şimdi? Yedin. Hepimiz de biliyoruz yedin. GG bro, GG bro.